Kosova günümüzde tartışmalı bir ülke konumunda olsa da bu topraklarda tartışmalı olmayan bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 500 yıl boyunca hüküm sürdüğümüz Kosova'da hala Türk izleri mevcut. Günümüzde varlığını koruyabilmiş olan Kosova Türklerinin yoğun şekilde yaşadığı, Kosova'nın en büyük ikinci şehri olan Prizren'e seyahat ettim ve oradaki Türklerle sohbet etme fırsatı bulabildim. Nerelisin? İstanbul'dan geliyoruz. Hangi yerde baş? Eyüp Sultan'dayız biz abi. Benim Çekmece'de var akraba. Çekmece'de. Büyük ha. çekmece mi, küçük çekmece mi? Küçük Çekmece. Küçük çekmece. Gelip gidiyor musun abi? Gelip gidiyoruz. Umarım en kısa zamanda Rusya'daki Türk Cumhuriyetlerinde gezme fırsatı bulabilirim. Tüm bunlar sizlerin destekleri sayesinde oluyor. Bu yüzden bana yardımcı olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Prizren'e geldim. Burası bildiğiniz üzere Türk şehri olarak biliniyor. Fakat aslında tam olarak durum bunu yansıtmıyor. Burada evet Türkçe konuşan insanlar var. Fakat bu Türkçe konuşan insanlar genelde Kosova'da yaşayan Arnavut asıllı insanlar ve zamanla Osmanlı döneminden burada Türkçe öğrenmişler. Günümüzde de iyi şekilde konuşuyor. Hatta bir iki tane insanla da karşılaştık. Kosova yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip olan küçük bir ülke. Ülkede Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar ve Sırplar bir arada yaşıyor. Şu anda seyahat etmiş olduğum Prizren'de 35 bin civarında Türk yaşadığı iddia ediliyor. Bunun dışında Arnavutların da Türkçe bilmesi nedeniyle Prizren, Kosova'da Türkçenin en yoğun duyulabileceği bir bölge. Buna rağmen Türkler şehrin sadece %8'lik dilimini oluşturuyorlar. Buradan şu çıkarımı yapabiliriz. Sayısal olarak Türklerin en çok olduğu şehir Prizren olsa da aslında yüzde olarak en yoğun olduğu şehir değil. Kosova'daki Türklerin çoğunluk olduğu tek yer Mamoşa'dır ve burası tamamen Türk nüfusa sahip olan tek yerleşim yeri. Kasabanın belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri de Türklerden oluşuyor. Tam da şu anda konusu gelmişken söyleyeyim. Kosova Türkleri, Kosova'nın siyasi yaşamında da aktif bir rol oynuyor. Türk Demokratik Partisi, Kosova'daki Türk topluluğunu temsil eden siyasi partilerden birisi ve hem yerel yönetimlerde hem de mecliste temsilcileri bulunuyor. Buna benzer bir durum Kuzey Makedonya'da da yaşanıyor ama bu konuyu Makedonya videosunda detaylandırmayı düşünüyorum. Şimdilik Kosova Türkleri ile devam edelim. Kosova, tarihi boyunca birçok medeniyetin ve kültürün buluşma noktası oldu. Antik dönemlerde çeşitli halklar tarafından iskan edilen bu bölge, Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olarak önemli bir yerleşim merkezine dönüştü. Fakat Roma İmparatorluğu'nun bölünmesinin ardından Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyetine giren Kosova, Orta Çağ'da Sırp İmparatorluğu'nun yönetimi altına girdi. Ancak Prizren'in en parlak dönemi Osmanlı İmparatorluğu'yla başladı desem yeridir. Prizren 1. Murat döneminde ele geçiriliyor fakat asıl olarak burayı alma şerefine Fatih Sultan Mehmet döneminde erişiyoruz. Yani burası Fatih Sultan Mehmet döneminden beri Osmanlı'ya bağlı oluyor. Ta ki işte yakın döneme kadar. 1. Murat da zaten 1. Kosova Savaşı'ndan sonra burayı daha çok ele almış pozisyona geliyor. Sonrasında da Fatih Sultan Mehmet net olarak bu toprakları Osmanlı bünyesi altına alıyor. 14. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı topraklarına katılan Prizren hızla gelişti ve böylece önemli bir ticaret merkezi haline geldi. Türkler bu dönemde şehre yerleşti ve Osmanlı döneminde inşa edilen camiler, medreseler, hamamlar ve köprüler şehrin tarihi dokusunu da değiştirdi. Bu yapılardan en ilginci ise şehrin merkezinde bulunan namazgah. Namazgah olarak bilinen bu meydan aslında Prizren'deki en eski Osmanlı eseri. Öte yandan halk arasındaki bir söylentiye göre burası bizzat Fatih Sultan Mehmet'in emriyle inşa edilmiş. Şehir 1455 yılında fethedildiğinde askerlerin dini vecibelerini yerine getirmeleri için yapılmış. Dolayısıyla namazgah özellikle seferde olan askerler ve yolcular için önemli bir ibadet yeriydi ve genellikle toplu namaz kılınan açık hava alanları olarak hizmet veriyordu. Bu kadar öneme sahip olan bu yer 1912'deki Balkan Savaşları'ndan sonra şehre giren Sırp askerlerin tacizine maruz kaldı. Bu tarihten sonra uzun bir süre sahipsiz kalan namazgah alanına dönemin idaresi tarafından sağlık ocağı ve bir iş yeri yapılmıştı. Aradan geçen yıllar sonra Müslümanlar namazgahın varlığına dikkat çekmek ve eseri restore etmek amacıyla 1990'da bu alanda bayram namazı kıldı. 5 Nisan 2002'de arazide bulunan iş yeri yıkıldı ve namazgah aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Tabii ki bu olayın gerçekleşmesinde Kosovalı Türklerin rolü hali fazlaydı. Pekala. Öyleyse kim bu Kosovalı Türkler? Buraya nasıl geldiler? Doğma büyüme hep buradasınız değil mi? Evet. İzmir'i bilir misin Efe? İzmir. Ben, Orada çok Efe var. ben Manisa, Turgutlu'ya gittim.
Senin isim ne? Elvaris. Elvaris. Senin neydi kaleci kardeşin? Arda. Oo, süper. Başlarda asker ve yönetici olarak gelen Türkler zamanla bölgenin sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmaya başladı ve bölgedeki en büyük topluluk haline geldi. Sayılar üzerinden örnek vermem gerekirse Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki egemenliğinin bittiği yıllarda bile 1913 Londra Konferansı sırasında Kosova nüfusunun %40 ila 45'i Türklerden oluşuyordu. Haliyle Türkçe Osmanlı döneminde Kosova'da yaygın olarak konuşulan dillerden birisiydi. Dolayısıyla dilimiz bölgede yaşayan farklı etnik gruplar arasında ortak bir iletişim aracı oldu. Öyle ki bugün şehirde çoğunluk pozisyonunda olan Arnavutlarla bile kolaylıkla Türkçe anlaşabiliyorsunuz. Çünkü Arnavutların birçoğu hala Türkçe konuşuyor. Prizren'in arka sokaklarında dolanıyorum. İnsanlar böyle çok cana yakın. Bizimle sohbet ediyor ve mümkün olduğunca Türkçe konuştuğumuzu duyunca da bizimle Türkçe konuşuyorlar. Bence Prizren bir Bursa gibi bir şehir, yani bizden hiçbir farkı yok. Öte yandan şehirde yaşayan Türklerle denk gelme olasılığınız çok yüksek. Hatta başıma gelen şöyle bir olaydan bahsetmek istiyorum. İstanbul'un aksine Prizren'de hala sokakta oyun oynayan çocuklar mevcut. İşte böyle bir anda sokakta yürüdüğüm sırada istemsizce çocukların sohbetine kulak misafiri oldum. Kendi aralarında Türkçe sohbet etmeleri gerektiğini ve Türkçe konuşmadıkları için annesinin kızdığını söylüyordu. 1999 yılına kadar Kosova'nın bütününde, yani tamamında aslında Türkçe resmi dilmiş. Fakat ilerleyen zamanlarda artık Türk nüfusunun burada azalmasıyla, Kosovalı Türklerin sayısının azalmasıyla birlikte daha çok işte Türklerin yaşadığı bölgelerde Türkçe artık resmi dil olarak kalmış. O noktalardan birisi de Prizren. Söylediğim gibi şehirde zaten çok fazla Türk var, Türkçe duyabiliyorsunuz. Prizren dışında Mamuşa, Mitrovica gibi bölgelerde de Türkçe resmi diller arasında yer alıyor. Bölgede Türkçe yayın yapan gazeteler ve radyo kanalları da var. Ayrıca günümüzde hala Türkçe eğitim veren okullar bulunuyor. Bu süreç ilkokuldan üniversiteye kadar devam ediyor. Hatta Prizren Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü bulunuyor ve birçok öğrenci burada eğitim görüyor. Bizde 3 tane dil var burada abi. Mesela Türkçe, Arnavutça, Türkçe. Onlar hepsi bir arada var. Boşnakça da var. İngilizce de var. Almanca da var. Maşallah. Burada Türkçe resmi dil olarak geçiyor. Burada resmi dili genellikle Arnavutça kullanılıyor. Çünkü Kosova memleketi burası ama Türkçe de kullanılıyor. Fark ettiniz. Yani Türkçeyi böyle halk biliyor mu? Halk olarak da tabii biliyoruz. Ama Arnavutlar konuşuyor değil mi abi? Arnavutların mesela demek Arnavutlardan kalma Osmanlı tarafı hem Arnavutlar hem Türkler. Demek sadece iki dil. Önceden Sırpça, Sırp zamanında daha çok konuşuluyor. Şimdi Sırpça konuşuluyor daha az. Mesela okullarda hala Türkçe eğitim veriliyor mu, yoksa Okuldaki ailelerden resmi mi dil ne abi biliyorlar? yani? Okuldaki resmi dil Türkçe, Arnavutça bir de Boşnakça. Yani Türkçe de öğretiliyor okullarda. Dolayısıyla evet, açıkça söylemek gerekirse sokaklarda Türkçe duymanız çok normal. Türkiye'nin bir şehrini geziyormuş gibi hissediyorsunuz. Fakat buradaki nüfus eskisi kadar kuvvetli değil. Çünkü Balkan Savaşları ve Yugoslavya'nın kurulmasıyla birlikte Kosova'daki Türk nüfusu çeşitli zorluklarla karşılaştı. Bu dönemlerde yaşanan bazı olaylar Türkler ve Müslümanların göçlerine sebep oluyordu. Bu göç dalgalarının en büyüğü tabii ki Türkiye topraklarına doğru gerçekleşse de Makedonya, Arnavutluk gibi ülkelere de göçler gerçekleşti. Fakat buna rağmen Kosovalı Türkler Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden çekilmesinin ardından da bu topraklarda varlıklarını sürdürdü. Özellikle Prizren, Mamuşa ve Priştine gibi şehirlerde yoğunlaşan Türk topluluğu dilini koruyabildiği için kültürel kimliklerini de koruyabildi. Biraz da buradaki yaşamdan bahsetmek istiyorum. Şehir küçük olsa da Osmanlı kültürünü yansıtan birçok eser varlığını koruyabilmiş. Şehrin merkezinde bulunan Sinanpaşa Camii ve Taşköprü en dikkat çeken yapılar. Eğer buradan bir eş bulmak istiyorsanız camiye giden cadde üzerinde bulunan çeşmeden su içmeyi unutmayın. O çeşmeden su içenlerin Kosovalılarla evleneceğine dair bir efsane bulunuyor. Balkanlarda bu inanış çok yaygın. Bosna'da da benzer bir çeşme vardı. Açıkçası 30 yaşıma dayandığım için her iki çeşmeden de su içtim. Dolayısıyla artık taliplerimi bekliyorum. İşin şakası bir yana Kosova'yı ve buradaki Türk şehirlerini gezmenizi öneririm. Bunlar günümüze kadar kalmış güzel miraslar. Öte yandan şehirde günümüze kadar ulaşamayan Osmanlı eserleri de mevcut. Onlardan birisi de Arasta Camii. Bu arkamda görmüş olduğunuz minare tabii ki Osmanlı döneminin mimarisi, fakat günümüzde de kalan tek parçası şu anda o minare.
Maalesef yıkılmış tabi ama şehir merkezinde camiler kalmaya devam etmiş. Burası camisi olmayan minare olarak bilinse de aslında eskiden tam bir ticaret merkeziydi. Caminin etrafında çarşı kuruluymuş ama bunların hiçbiri günümüze ulaşamamış. Buraya gelen turistler arasında caminin Sırplar tarafından yıkıldığına dair efsaneler de var. Fakat bu bilginin gerçeği yansıtmadığını söyleyebilirim. Camiye kadar gelmişken hemen çaprazında bulunan Osmanlı hamamını da gezebilirsiniz. Günümüzde müze olarak işlev görüyor. Ama şehri kuş bakışı olarak görmek istiyorsanız muhakkak kaleye çıkın. Osmanlı döneminden kalmış şehri çok güzel gören, çok güzel bir manzarası olan kaledeyim şu anda. Tabii ki burası güzel korunmuş ama bana sorarsanız biraz bakımsız. Çok güzel bir manzarası var. Gerçekten buraya geldiğinizde görmeniz gerekiyor. Prizren küçük olsa da sizi tatmin edebilecek bir yer. Özellikle de Türkçe konuştuğunuzda mutlu olacağınızı düşünüyorum. Kalenin böyle şehri gören tarafına geldiğinizde sizi çok güzel böyle dağlarla çevreleyen bir düzlük karşılıyor. Açıkçası gerçekten çıplak gözle görmeye değer. Şu gördüğünüz yerler taş köprü ve hemen yanındaki de Osmanlı döneminden kalma zaten cami. Son olarak size Prizren şehrinin futbol kulübünden de bahsetmek istiyorum. Şehri temsil eden 2 kulüp bulunuyor ve ikisi de aynı stadyumu kullanıyor. Diriyya Süper Lig'deyken Prizren alt liglerde mücadele ediyor. Hem Kosova'da hem de Balkanlarda birçok kulübün stadyumlarını gezdik. Genel olarak spora bir yatırım olduğunu ve bu çerçevede stadyumların yenilendiğini gördüm. Diriyya'nın kullandığı stadyumun da kapasitesi arttırılıyordu. Fakat stadyumda ışıklandırmalar mevcut olmadığı için maçları sadece gündüz vakti oynuyorlar. Kesinlikle mütevazı bir kulüp olduğunu söyleyebilirim ve içlerinizden futbola gönüllü büyüklerimiz varsa bu kulüplere destek olmalarını istiyorum. Çünkü stadyumda bulunan skorboardlar bile manuel. Bizi misafir eden ve stadı gezdiren Bekim Bakaj Başkan'a da teşekkür ediyorum. Velhasıl Kosova sanılanın aksine güvenli bir bölge ve birçok şehrinde rahatlıkla Türkçe konuşup anlaşabilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Balkanlar turumdan yeni videolar gelmeye devam edecek. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Adım adım 100.000 abone hedefine doğru gidiyoruz. Bu küçük destekler sayesinde video daha çok insana öneriliyor. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.